Uludağ gazoz bulamadım. Çamlıca gazozla başlıyor. Evet. H-Log sezon 1 bölüm 4. Evet, sizler bu videoyu izlerken başlığı da göreceksiniz mutlaka. Fakat ben henüz bu videonun nasıl bir başlığı olması gerektiğine karar veremedim açıkçası. Çünkü bugün çok tartışılan ama kimsenin açık açık konuşmadığı bir konuyu konuşacağız. Son 5-6 yıldan beri biliyorsunuz ki nargile endüstrisi hem dünyada hem de Türkiye'de çok daha hareketli. Artık rakiplerimiz daha fazla, üreticiler daha fazla ve günün sonuna baktığımız zaman kıyaslamalar başlandı. İşte Rusya'da daha ucuz, İşte Türkiye'deki fiyatlar çok daha pahalı. Türkiye'den bir nargile takımı alacağıma Rus bir markayı tercih ederim veya Avrupa bir markayı tercih ederim gibi kıyaslar var. Genelde Türk üreticilerin ürünlerini daha pahalıya sattığını, ülkemizde üretilmesine rağmen daha ucuz olması gerektiğini savunanlar var. Rusya'daki fiyatların daha cazip ve ürünün finishinde daha gösterişli veya daha keyifli olduğunu düşünenler var. Genel olarak fiyatların eleştirildiğini söyleyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse bu eleştirileri tamamen haksız bulmuyorum. Kısmi olarak desteklediğim şeyler var. Fakat bugün bu konuyu birazcık detaylandırmak istiyorum açıkçası. Çünkü kullanıcı tarafında insanlar doğal olarak şuna bakıyor. Ben parasını veriyorum. Karşılığında ne alıyorum? Tüketici işin sonuna, bitmiş ürüne odaklandığı için işin görünmeyen tarafına pek fazla aldırış etmiyor açıkçası. Bugün piyasadaki birçok markanın üretim modelinin birbirinden farklı olduğunu konuşacağız. Ve bence insanlar sadece ürüne bakıyor. Yani tüketici sadece bitmiş ürüne bakıyor. Fakat üretim süreciyle ilgilenen pek yok doğrusu. Bugünkü videoda belirli başlıklar karşınıza çıkacak ve bu başlıkların altında ilerleyeceğiz. Yine bir telefon vakası. Telefonumu sesini kısıyorum. Bugün nargile objesi, aksesuarları ve türevlerini konuşacağız. Tütünden ziyade birazcık daha odaklandığımız şey nargile ve nargile ekipmanları ile alakalı olacak. Bir ürünü tasarlamak başka bir şeydir. Ürünü üretmek başka bir şeydir. Türkiye'de hala gerçekten üretim yapan markalar var. Ne demek gerçekten üretim? Ham maddenin haricinde gerçekleşen bütün süreç aslında ülkemizde gerçekleşiyor. Nargilemiz hazır. Ham madde dediğimiz zaman aklımıza en kolayı pirinç gelebilir, bakır gelebilir, çelik gelebilir, alüminyum gelebilir, plastik gelebilir. Bunların hepsini temel olarak yurt dışından satın alıyoruz. Yani ham madde baktığımız zaman dışarıdan elde ettiğimiz bir ürün. Fakat getirilen metal burada işleniyor. CNC burada çalışıyor. Kaynak burada yapılıyor. Polisaj burada yapılıyor. Kaplama burada yapılıyor. Montaj burada yapılıyor. Kalite kontrol hepsi burada yapılıyor arkadaşlar. Yani ürünün doğumu yerli üretim için söylüyorum. Tamamen ülkemizde gerçekleşiyor. İlk başta bu çok romantik bir şey gibi gelebilir kulağa. Fakat ekonomik olarak bu durum genel olarak bu bölümün aslında cevabı. Ekonomik olarak inanılmaz zor bir şey. Şimdi insanlar son etikete bakıyor ya ama üretici tarafından işler çok daha ağır. Paslanmaz çelik baktığımız zaman pahalı, pirinç pahalı, elektrik pahalı, sanayi tipi elektrik daha da pahalı, işçilik pahalı, vergi yüksek, makine yatırımı desem pahalı. Bir CNC makinesinin günlük çalışmasının bile ciddi maliyeti var. Üstüne bir de Türkiye'deki üretim hacmi çok düşük. Adam belki 50 tane üretim yapıyor. Belki 100 tane. Hadi toplasan 500 tane üretim yapıyor ilk bantta.
Bu durumda maliyet doğal olarak yükseliyor. Çünkü seri üretim gücümüz yok. Diğer bir başlığımız Rus markaları ve Çin gerçeği. Burada konuşacağımız durum sektörün çalışma modelini doğru anlamak üzerine. Bugün dünyadaki birçok sektörde olduğu gibi nargile sektöründe de Çin üretimi inanılmaz büyük bir yerde. Ve bildiğiniz gibi bu sadece nargilede değil, telefonda, bilgisayarda, elektronikte, otomotivde, moda sektöründe, her yerde Çin pazarı inanılmaz ön planda. Çünkü Çin'de ham madde erişimi çok daha ucuz. İşçilik daha ucuz. Üretim kapasitesi devasal. Aynı anda binlerce parça üretilebiliyor aynı parkur üzerinde. Adam tek seferde binlerce, örnek veriyorum, tahliye üretebiliyor veya aynı anda binlerce tepsi üretebiliyor. Aynı anda binlerce nargilenin göbeğini üretebiliyor. Bu da maliyeti inanılmaz derecede düşürüyor. İnsanların görmediği kısımsa tam olarak burası. Baktığımız zaman Rusya'dan, Avrupa'dan ürünlerin daha ucuza veya Türkiye'deki fiyatlara neredeyse yakın olduğunu savunan bir gerçek var. Fakat burada kaçırdığımız bir şey var. Acaba kaç üretici gerçekten ürününü kendi ülkesinde üretiyor? Parçalar nerede birleştiriliyor? Nerede kutulanıyor? Nerede branding yapılıyor? Burayı aslında insanlar görmüyor. Benim tabii bazı komplo teorilerim var. Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Ama ondan önce kullanıcı ürünü gördüğünde şunu düşünüyor: bu tamamen burada üretilmiş. Ama aslında üretimin çok büyük bir kısmı başka bir ülkede gerçekleşmiş olabiliyor. Tekrar söylüyorum, bu kötü bir şey değil tabii ki. Ama fiyat kıyaslarken bu farkı görmek gerekiyor. Şöyle bir algı da var. Çin üretimi kötü mü? Çin üretimi kötü demek artık çok eski kafa bir yaklaşım gibi. Bugün dünyanın en büyük markaları Çin'de üretim yapıyor. Apple Çin'de üretim yapıyor. Giorgio Armani Çin'de üretim yapıyor. Otomotiv sektöründeki birçok parça Çin'de üretiliyor. Dev markalar bile Çin'le çalışıyorlar. Çünkü mesela artık nerede üretildiği değil, üretimin nasıl denetlendiği ile alakalı. Çin sana kötü ürün de üretebilir, mükemmel bir ürün de üretebilir. Ne kadar bütçe ayırıyorsan, ne kadar kalite standardı koyuyorsan ürününe, bunu sana sunuyor. Türkiye'nin asıl problemi bence marketing tarafı. Yani biz üretmeyi biliyoruz, markalaşmayı yönetemiyoruz gibi bir durum var. Birçok yetenekli üretici var, inanılmaz işçilik yapan firmalar var. Ama global marketing tarafında eksiklerimiz var. Doğru içerik üretimi yok. Dünya çapında bir markalaşma durumu eksik. Aynı zamanda distribütör ağı da birazcık zayıf. Bir de bunun üstüne içerik üreticileri ve sektör insanları destek görmediğinde istikrar kurmak da çok zor oluyor. Şimdi komplo teorisine geldiğimiz zaman tabii marka isimleri vermeden bu konuyu birazcık ele alacağım. Avrupa menşeli, hatta şöyle söyleyeyim, Almanya menşeli, Rusya menşeli, Polonya menşeli markalar var, biliyoruz. Ve bu markaların kaçının ülkede üretim yaptığıyla alakalı bence bir fikre sahip değiliz. Sadece dediğim gibi komplo teorileri üretebiliriz. Baktığımız zaman acaba bu markalar gerçekten ürünlerini kendi ülkelerinde üretip mi satışa sunuyorlar, yoksa yine Çin marketini kullanıp daha ucuza mal edip daha pahalıya mı satıyorlar acaba? Böyle bir kıyaslama yapmak lazım. Çünkü Türkiye'deki en temel problem burada başlıyor. Yani ham maddenin ve işçiliğin arasındaki fark.
Çin'le bu durumda yarışmamız pek mümkün değil. Yani üreticiler Türkiye'de üretim yaptıkları sürece Çin'den daha ucuza ürünü mal etmeleri neredeyse imkansız. Bu sebeple arada farklılıklar çıkıyor. Her marka için söyleyemem ama demin de söylemiş olduğum gibi bu benim bir komplo teorim. Baktığınız zaman şu an replika ürünlerle alakalı çılgın bir pazar oluştu. Ve zaman zaman eleştirdiğim ve zaman zaman hak verdiğim durumlar da var. Rus markalarında da Avrupa menşeli, Almanya menşeli, Polonya menşeli markaların da replikalarını görüyoruz. Şimdi burada oturup düşünmek lazım. Kaç tanesinin üretim alanını, fabrika alanını gezdik, gördük veya kaç tanesi üretimini gerçekten kendi fabrikasında yapıyor? Yoksa Çin'de üretilen ürünler bir şekilde fabrikada toplanıyor ve toparlanıp kalite kontrolden geçirilerek markalama, branding yapılarak satışa sunuluyor. Yani bunun acaba doğruluğu var mı? Yani bu bir komplo teorisi. Evet, ama baktığımız zaman replika ürünlerin artması ve markaların bu konuda hiçbir hukuki yol tercih etmemesi birazcık düşündürüyor açıkçası beni. Baktığımız zaman replika ürünler neredeyse orijinalleriyle birebir. Yani neredeyse arada fark göremiyorsunuz. Haliyle ortaya şöyle bir durum çıkıyor. O zaman aslında Rusya daha pahalıya mı satıyor? Veya Avrupa'da satılan ürünler daha pahalıya mı satılıyor diye bir düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bana normal gelmeyen bir olay bu. Bu kadar replika ürünün üretilmesi, hatta ve hatta expolarda, yani fuarlarda bu replika üreticilerin dahi kendi standlarını kurması çok enteresan. Dediğim gibi burada Çin pazarını eleştirmiyorum. Baktığımız zaman ülke dışında üretiliyor olması sadece ülke içerisindeki üretim tarafında bir kayıp gibi gözüküyor. Fakat maliyet açısından firmaların daha fazla kar ederek belki fiyatı daha düşük tutmasına sebep oluyor olabilir. Buradaki Türkiye'nin yaklaşımı ürünlerin tamamının kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda üretilmesinden sebep fiyatların yüksek olması diyebilirim. Bu işin bir de psikolojik tarafı var. Başka bir gerçek bu. Türkiye'de insanlar bazen yerli üreticiye karşı acımasız davranabiliyor. Ama yurt dışından gelen ürün otomatikman prestijli olarak geliyor. Yani o marka mı ürün alayım, gidip Türk markası mı alayım gibi bir maalesef psikolojik bir durum var. Ama aynı kaliteyi Türk üretici yaptığı zaman da bu sefer pahalı damgası yiyor. Yabancı marka yaptıysa buna premium diyoruz. Bu algıda yerli üreticiyi bence çok zorluyor. Evet, kabul ediyorum, her ürün, her ortaya çıkan ürün çok prestijli, çok premium olmayabilir. Fakat baktığımızda çok genel, yani düşük bütçeli insan için de üretim var ülkemizde. Premium segmentte üretim yapan fabrikalarımız da var. Bu bağlamda bence firmaların en büyük açığı, demin de söylemiş olduğum gibi, vizyon birazcık. Yani tasarım olarak o endüstriyel tasarımı oluşturacak kişinin liyakatı çok önemli. Baktığınız zaman bir nargile takımı ortaya çıkartırken başka verilerle ortaya bir takım çıkartmak yerine bir tasarımcıyla çalışılıp ortaya unique ve gerçekten teknik detaylarıyla üst kalite bir ürün üretmek de mümkün. Fakat dediğim gibi üretim tarafında rakamlarımız düşük olduğu için bunun da gerçekleşmesi zor oluyor olabilir. Tasarım tarafında Rusya'nın özellikle görsel duruşu,
standartları çok üst düzeyde olabilir. Almanya tarafına baktığımız zaman mühendislik, mekanik tarafında çok kusursuz işler, işçilikler çıkıyor olabilir. Fakat tekrar hatırlatmak istiyorum. Acaba bunların ne kadarı kendi ülkelerinde üretiliyor, ne kadarı Çin'den yaptırılıp getiriliyor? Bunu iyi anlamak gerekiyor. Yani ülkemizde de belli bir tasarım yapıldıktan sonra Çin'de üretim yapılsa belki çok daha ucuza mal edilebilir. Yani her şeyin ülkemizde üretilmesi tarafında sıcak bakıyorum. Yani Çin'de de üretilebilir, belki burada da üretilebilir. Fakat tasarım tarafında bence daha gayretli, daha istekli olmamız gerekiyor. Eğer bunu sağlayabilirsek üretim tarafında bence çok bir eksiğimiz yok. Daha iyi modeller çıkabilir. İşçilik iyi ama tasarım tarafındaki eksikliğimiz insanları farklı ürünlere, farklı markalara yöneltiyor gibi. Dediğim gibi Türkiye'de çok değerli üreticiler var ama fiyat konuşurken üretim modelini de konuşmak gerekiyor. Bugün Türkiye'de hala gerçekten yurt dışına kadar açılmış büyük firmalarımız var. Açık konuşmak gerekirse bugünün dünyasında üretmek artık çok zor bir şey. Çünkü artık dünyada üretimden çok markalaşmayla para kazanılıyor. Yerli üreticilerin bence üretim safhasında, tasarım tarafında daha vizyonlu ve belki de endüstriyel tasarım ile birlikte ilerlemesi gerektiğini savunuyorum. Baktığınızda bugün ben de bir yerli takımla içiyorum ve üstünde de bir Çin ürünü var. Çin ürünlerine karşı bir antipatim yok. Çin tarafında üretimin daha hızlı, daha az maliyetli olduğunu düşünüyorum. Fakat bir taraftan da elmayı elmayla, armudu da armutla ayırmak gerekiyor. Tüketici tarafında tabii görmediğimiz bu üretim safhası, neyi ne kadara mal ettiğimiz, kiraların ne durumda olduğu, ham maddeyi ne kadara aldığımız, enflasyonun ne durumda olduğu, döviz kurunun ne kadar hızlı hareket ettiğini görerek düşünmemiz bence çok daha mantıklı düşünmemizi sağlar diye düşünüyorum. Evet, yabancı ürünler bizim için daha prestijli, daha görsel olarak göze hitap eden, içerken çok daha keyifli hissettirebilir ama yerli markaların da burada çok geride kaldığını düşünmüyorum. Bu anlattıklarımın tabii bir kısmı benim dediğim gibi komple teorim. Fakat güçlü bir komple teorisi benim için. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki markaların, nargile üreten firmaların fiyatlarının Alman veya Rus nargile takımlarıyla yakın olmasının temel sebebi bu anlattıklarım gibi geliyor bana. Evet, kendimizi geliştirmemiz gereken taraflar var. Kendimizi iyileştirmemiz gereken taraflar var. Hem teknik açıdan hem işçilik açısından, belki tasarım açısından, birazcık marketing tarafında kendimizi iyileştirmemiz gereken yerler var. Fakat bir sahra çölünde de değiliz. Yani bu ürünlere ulaşabiliyoruz. Bu ham maddeye ulaşabiliyoruz. Bu tasarımı yapabiliyoruz. Bu teknik ekipmanları kullanabiliyoruz. Gelişmemiz gereken taraflar olduğu gibi desteklememiz gereken taraflar da var. Bu yüzden fiyat karşılaştırmalarını buna göre düşünerek hareket edilmesi gerektiğini savunuyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım bu konudaki fikirleriniz biraz olsun değişmiştir. Bu hafta size bu konu hakkında birazcık konuşmak istedim. Yararlı ve faydalı olabildiyse ne mutlu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve unutmayın arkadaşlar, nargile hepimiz.